yayındayız ve magazin yıkılıyor. Magazin yıkılıyor'yla huzurlarınızdayız. Nasılsın İpek, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok iyiyim bugün. Yani zaten yayın için biliyorsun 2 saat önceden hazırlanıyorum. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntım yok. Çok mutluyum, çok da iyiyim. Güzel de bir gün, gökyüzü de güzel. Ben Boğa burcuyum biliyorsun. Bu Dur. Kiron kavuşumu var. Yani inanılmaz büyük bir içimde bir coşku, mutluluk, şans enerjileri. Yani gümbür Aman gümbür geldim yayına. Vallahi billahi. aman efendim, ne kadar güzel, harikasın. Teşekkür ederim. Peki, rica ederim. Rica Evet, ederim. Bilal abicim biraz böyle şey oldu. Katılım az oldu. Hatırlatırsanız sevinirim. Bizi tıklasınlar, Evet, paylaşsın. gelirler, insanlar gelirler. Dostlar ancak YouTube bildirim gönderiyor. Yayın başladı diye, Bilal Özcan TV canlı yayın başladı diye. Arkadaşlar da geliyorlar. Ee, Harikasınız diyor Gülşah. Merhaba Gülşah. Ee, Gülşah'cığım canım benim hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. O senin güzelliğin. Çok değerlimdir. Gülşah da kız kardeşim gibidir benim. Bu arada çok değerli bir arkadaşım var Kıbrıs'tan. Sürekli beni takip ediyormuş. Dedim ki senin ne işin var evden beni niye izliyorsun Oya? Dedi ki ne olur bana oradan selam gönderir misin? Tamam beni izliyor, beni takip ediyor biliyorum. Sana selamlar gönderiyorum buradan. Her şey gönlünce olsun. Oyacım benim canım. Emel'e de buradan Oya, selam gönderiyorum. Oya, O da kırıldı. Oya Oya çok hoş geldin. önemli biri. Oya hoş geldin yayınımıza. Lydia, Fransa'dan özel abonem burada. Lydia, bonjour Lydia, bonjour. Ve Sıla burada. Servin işi sağlam, moderatörüm Servin işi sağlam da burada. Ona da merhaba diyoruz. Andorra'dan Emila Gule. Andorra'dan Ay, senin çok çok severim sevdiğin Andorra'yı. Çok severim Andorra'yı. Emi Güler burada Andorra'dan. Ona da merhaba dedik. Hemen beğeni yapalım lütfen diyor Sema. Evet arkadaşlar, Evet. sonra ihmal ediyorsunuz. Peşin peşin beğeni yaparsanız mutlu oluruz ve bizi abone olarak takip etmenizi rica ediyoruz. Algoritmanın bizi daha kolay algılayabilmesi için abonelerin Teşekkür ederim. çoğalması önemli. Peki sizlere bir soru başlarken, İpek Canbulat her gün değişik bir saçla, stiliyle, kuaförü evinde galiba. Yo çağırıyorum geliyor o yapıyor. Gerçekten doğru şaka değil. Yani çağırıyorum. Geliyor yapıyor. Ondan sonra beğenmiyorum kavga dövüş. Göya 1 saatlik işi 4 saatte yapıyorsun diyorum. Allah Hiçbir şey Allah. beğenmiyorsun diyor. Hiçbir şey beğenmiyorsun diyor. Ne yapayım? Lidyacığım canım Lidyam. Merhaba, hoş geldin. Bu arada tabii ki moderatörleri göremiyorum. Burada mısınız Servin Caner'cim, işi sağlam Banu'cum? burada. Servin işi sağlam burada. Dün gelemedim, torunların yanındaydım diyor. Servin, ben seni hep genç zannediyorum. Torun torba sahibi olacak kadar olgun musun? Peki, yıllar çabuk geçiyor diyelim. Süreyya Diker hanımefendi de burada. Özel abonem. Merhaba Süreyya Hanım. Ve sana Çok mersi diyor. İpek, Lidya sana mersi diyor. Fransa'dan özel abonemiz Lidya. Peki dostlar, hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Burak Özçivit, Neslihan Atagül konusu son günlerde magazinde gündemde. Kara Sevda dizisi müthiş bir diziydi. Bundan 11 yıl önce Aşk dizisi, Sevda dizisi, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldıkları. Ve şimdi Burak Özçivit yeni bir diziye başlıyor ya arkadaşlar. O diziyle ilgili olarak Adana'da çekilecek, Güneşin Doğduğu Yer ATV'de yayınlanacak. Uğur Güneş'in yerine, hatırlarsınız, kul hakkına girdi, benim işimi elimden aldı mealinde bir gönderme yapmıştı Uğur Güneş Burak Özçivit için. Burak Özçivit hiçbir cevap vermedi. Bu dizide Burak Özçivit'in partneri olarak Neslihan Atagül'ün adı geçiyordu ve Neslihan Atagül'e sordular. Hayır, asla dedi. Asla Burak Özçivit için öyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. Öyle bir asla dedi ki, öyle bir reddetti ki Neslihan Atagül, acaba neden Burak Özçivit'i bu kadar tersledi? Neden rest çekti diye düşündük.
İpekçim, iyi bir şey değil mi? Yani bir jön için reddedilmek iyi bir şey olmasa gerek. Bunun sebebini tabii ki şimdi söyleyeceğim. Bu Kara Sevda dizisinde e, oynarlarken Burak Özçivit bir röportaj vermişti ve o röportajda demişti ki arkadaşlar, e, aşk sahneleri basında çok konuşuluyordu. Dizideki Neslihan Atagül'le olan aşk sahneleri. Röportajında Burak Özçivit şöyle demişti. Muhabir kendisine o aşk sahnelerini sorduğunda, Fahriye ile aramızdaki güven tam. Zaten Neslihan'ın sevgilisi, o zaman sevgilisiydi, evlenmemişlerdi. Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz. Bizde yanlış olmaz demişti. Kadir Doğulu küplere bindi. Neslihan Atagül çok kızdı. Bu adam nasıl bir adam, ne demek istiyor diye. Gereksiz bir ego ve gereksiz bir söylem olarak algılandı Kadir Doğulu tarafından. Ne kadar da kendine aşık bir adam, çok tehlikeli dedi Kadir Doğulu sosyal medyasında ve araları açıldı. Tamamen küstüler. Neslihan Atagül de Burak Özçivit'e, partnerine küstü. Dizi devam etti ama bir daha hiç özel hayatlarında konuşmadılar iki aile ve Burak Özçivit de Fahriye Evcen'le sözlüydü. Daha önce Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül'ün düğünü gerçekleşti. Çağırmadılar Fahriye ile Burak Özçivit'i düğüne. Onlar da zaten gitmedi. Sonra Fahriye ile Burak Özçivit evlendi. Onlar da düğünlerine çağırmadılar Kadir Doğulu ile Neslihan'ı. Ve böylece 11 yıldır küsler. Küsler. Küslük iyi bir şey değil. Çok kötü. Çok kötü bir şey küs olmak. Dargın olmak. Hiç sevmem Evet. ben. Bunun Yani. sebebi bugünkü küslüğü, bugünkü Neslihan Atagül'ün ben onunla oynamam diye hani res çekmesinin sebebi bu arkadaşlar. İyi bir şey değil dedin küslük. Ama Tabii ki iyi değil. Bak ama şimdi Bilal yani abi, küskünlük enerji uzmanı olarak konuşuyorum. Bir evet, metafizik uzmanı olarak. evet, Kırgınlık, dargınlık ve küskünlük insanın hayatında bütün negatifleri üzerine almana sağlar. Dolayısıyla iyi bir şey değil. Çünkü sen küskün olduğun zaman o küs olduğun insanın bütün kötü enerjileri sende mevcut olur. Kırgınlık bir şey değil. Hatta bakın bir takım bizim dini bayramlarımız var. Hep derler ki hani kırgınların ve dargınların barıştığı bir gün olsun derler. Çünkü gerçekten bayramlarda kırgınlar, dargınlar, küskünler. Yani bu dünyada neyi paylaşamıyor insanlar ki? Ne kadar yanlış kırgın olmak, dargın olmak, küskün olmak. Ben bile birisiyle darıldığım zaman tabii ki üzüldüğüm ya da kalbimi kıran insanlar olmuyor mu? Oluyor. Hayatımda da yok mu var? Ailemde, akrabalarımda da oluyor. Arkadaşlarımın içerisinde de oluyor ama ben evet. hiçbir zaman kimseyle darılıp küsmüyorum. Onların sevgilerini, o güzel enerjilerini evrene gönderiyorum. Biraz mesafe koyuyorum. Tabii ki mesafeli görüşüyorum. Ama kırgın olmak, küskün olmak yanlış bir şey. O yüzden dolayı yanlış yapıyorlar. Bunlar biraz ergen davranışları. Ergenler birbirine küsüyor. Yani ama şimdi burada Burak Özçivit o röportajda söylenmemesi gereken sözleri söylüyor. Yani şöhretin getirdiği bir ego var, bir kendine aşırı güven var. Röportaj yaparken gazeteciyle bir olduğun yerden yükseliyor, bulutların üzerinde geziyor adeta. Soru soruluyor kendisine, şöhret, star, ekranlarda başrol falan. Karşısındaki muhatabı olan ilgili konuştuğu kişiyi düşünmüyor. Neslihan Atagül'ü düşünse, onun ilişkisini falan düşünse hiç kullanmaması gereken bir cümle orada. Yani ben Fahriye bana güvenir. O Kadir benim Kadir senin arkadaşın olmasa yani kıza yürüyecek misin senin rol arkadaşın Neslihan Atagül'e gibi yaptığınız için gibi yapmak. Dizide aşk sahnesi de çeksen sahici değil. Yürüyecek misin kıza gerçek hayatta? Yani böyle bir laf söylenir mi ama ben de olsam sen Tabii küsmez canım misin yani ya? ben de öyle anlardım. Söylenmez. Yanlış yapmış orada. Söylenmemesi gerekiyor. Ya İşte bundan dolayı küsüyor insanlar. Yani Burak Özçivit de küserse küssün ben de ona küstüm diyor. Burada adım atması gereken kim? Yani Burak Özçivit ben olsam benim karakterimi biliyorsun. Böyle bir hata yapsam Kadir Doğulu'ya
ya kardeşim özür diliyorum senden. İstersen kamuoyu önünde özür dileyeyim derim yani. Böyle bir hata yapsam. Burak Özçivit'in bunu yapması lazımdı ki Ama küslük tabii ki ortadan çok büyük bir gitsin. erdemliktir. Evet, Mesela dün bir evvelsi gün de biz sizinle bir konuyla ilgili Haluk Levent'le alakalı konuşmuştuk, hatırladınız mı? Orada hatırladım. bir bir vergi çekle alakalı bir sıkıntıdan Evet, halktan özür diledi. Ben de ne dedim? Çok büyük bir erdemlik. Yani bunu yapabilirdi aslında gerçekten. Özür dilemek lazım. Suçlu lazım. olduğun, hatalı olduğun yerde tabii ki özür dilemek lazım. Özür dilediğiniz zaman daha çok yücelirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama özür dilemezsen karşındaki insana ne kadar değer verirsen o da sana o kadar verir. Yazık. Yazık. Gerçekten yazık. Öyle Evet, olunca da çok kötü. arkadaşlıklar, dostluklar bitiyor. Ondan sonra diyorlar ki işte bayram geldi. Hadi barışın. Bayramda küs kalınmaz filan. Adamın gururu ne olacak? Adamı Tabii çiğneyip çok önemli o. geçmişler. Tabii. Yani Bakın tamam. Bilal abi, Evet. bazı şeyler affedilmez hatalardır. Yani mesela ayıptır söylemesi bir ahlaksızlık ya da bir yüz kızartıcı bir suç. Bunların affı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama etrafınıza baktığınızda affedebileceğiniz insanlar farkına varmadan işte ne bileyim toz pembe bir yalan söylemiş, seni böyle biraz kırmıştır, incitmiştir. Bunlar affolur. Ama çok ağır şeyler vardır. Hakikaten affedilmeyecek şeyler. O zaman ben de bir boğa kadını olarak affetmem. Ama bazı insanlar hatalarını fark etmesi önemli o insanların. Biz kimiz ki haşa Allah'ın işte ne bileyim aciz kullarıyız. Allah affetsin. Bizim affetmemiz de çok önemlidir. Allah yaradan affetsin. Allah affetsin. Doğru Tabii söylüyorsun. ki. Allah Ve affetsin. evet ve Neslihan Atagül, Burak Özçivit'in dizisiyle falan hiç ilgisi yok. Kendisi Ay Yapım'la anlaştı. Şu anda yeni sezonda yeni bir dizide olacak ama dizi sır gibi saklanıyor. Ne olduğu söylenmiyor. En son zaten Ay Yapım ile anlaşma imzaladıktan sonra hamile olduğunu öğrenmiş ve o süreçte setlere veda etmişti. Mart ayında oğlu Aziz'i 1 yaşına girmesiyle birlikte yeniden projelere odaklandı. Yeniden senaryoları okumaya başladı ve şu anda Ay Yapım'ın bir dizisiyle ilgili, bir projesiyle ilgili ciddi olarak anlaşma masasındalar. Büyük bir ihtimalle televizyon ekranında, dijitalde değil, yeni bir dizide olacağı söyleniyor. En son 3 sene evvel Gecenin Ucunda isimli diziyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Neslihan Atagül hem güzel kadın hem de iyi oyuncu. Beğenir misin sen? Beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Geçen gün de söyledim size. Beğenmez olur muyum? Tabii ki beğeniyorum. Neslihan Atagül hem başarılı hem de biz dün bu konuyu konuştuk diye hatırlıyorum Bilal abi. Yanılıyor muyum Yok, acaba? yok konuşmadık. Ben sana bilgisini yollamıştım. Bunu Gönder, konuşabiliriz. evet, zamanımız olmadı galiba. Evet, evet, Zamanımız evet. olmadı. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Zamanımız olmadı. Ben 20 beğeniyorum yani. evet 20 Ağustos. Aslan burcu değil mi 20 Ağustos Evet. doğumlu? Bakıyorum bir saniye buradan da Dok- onunla 34 yaşında. bir takım şeyimiz vardı. Yani çok enteresan, değişik ortak noktalarımızı keşfetmiştim onunla. Aynı şey gibi. Neydi kızcağızın adını da unuttum. Hande gibi, Hande Erçel gibi. Neslihan Atagül bir defa gördüğüm kadarıyla çok istikrarlı, çok kararlı ve o kadar da biraz da kinci. Onu da söyleyeyim. Yapma Yani ya. Yapma tabii ya. kinci, Nereden kinci çıkarttın bunu? maalesef. Kinci, Aslan kinci. burcu ikinci olmaz ya. Ama Bilal abi kadını ayrı, erkeği ayrı aslanın neye göre, kime göre konuştun şimdi? Yani siz kendi açınızdan Ben, söylüyorsunuz. Bir erkek olarak, aslan erkeği olarak sizde kincilik yok. Ben sizin evet, ruhunuzu, karakterinizi biliyorum. Ama evet. aslan kadınları egolu kadınlardır. Toplum içerisine girdikleri zaman şöyle bir bakın, bir işte ne bileyim tarzlarıyla, kıyafetiyle, saçıyla, makyajıyla, şöyle bir aurasıyla bir kendini mutlaka ve mutlaka gösterir. Dolayısıyla baktığın zaman egoludur. Egolu olan bir insan her zaman sıkıntıdır. Onu da söyleyeyim. Affedemez kolay kolay. Tartışmayı sever. İşte husumeti sever. Ego Uş, savaşçısı. Dün birinden bahsettik yayında da kim olduğunu hatırlayamadım. O her çok gün bir önemli. sürü insan konuşuyoruz ya. Her gün bir sürü insan aklımızda kalmıyor ki her gün Vallahi konuş. unuttum. Dün bir sürü insanları konuştuk. Evet. Ama egodan bahsettik. Ha, Ebru Gündeş'ten bahsettik.
Doğru. Şimdi ama tabii Ebru'dan farklı. Yani Neslihan dünya tatlısı bir kız. Evet, doğrudur. Tabii biraz insanlar yaş ilerledikçe olgunlaşıyorlar. Yaptıkları hataları artık yapmıyorlar. Eski gibi megaloman yahut eskisi gibi egolu olmuyorlar. O yüzden bir şey bu kadar diyebiliyorum. Kendisini hani çok aman aman takip ettiğim ya da aman işte Neslihan Atagül çok önemli diyebileceğim bir şey yok. Yani ışıltıyı seviyor değil mi? Bir de aslan kadını da ışıltıyı sever. Erkek gibi. Işıltıyı sever. Ne bileyim, hayatından attığı zaman Dondun mu sen? yok, donmadım. Şimdi geldi mi? Geldi. Lider karakterlidir. Değil mi? Tabii liderlik burcudur. Ama boğayla eş değerdir, öyle söyleyeyim. Yani boğa burcuyla eş değerdir. Kadir Boğada da Doğulu, vardır aynı karakter. Kadir Doğulu kocası, dur bakayım onun burcunu. Neslihan'ı bir zamanlar çok üzmüştü. 19 Nisan. Kadir Doğulu Koç, 19 Nisan. 19 Koç Nisan ne? burcu. Koç burcu Koç mu? burcu. Evet, Koç burcu. Çok başarılıdır. Başarılı. İş Kadir çok hayatında bak, başarılı. hep geçenlerde de söylemiştim size. Koç burcunun en büyük özelliği, Evet. Türkiye'de bana gelen bütün danışanlarımın %90'ı hakikaten bir dönem koçtu. Koordinatörler, genel müdürler, işte fabrikalarda ne bileyim CEO'lar yahut da ne bileyim işte holdinglerde, finans sektörlerinde çok önemli ve hakikaten yüksek akademik kariyeri olan insanların hep bir top zirve, yani zirvede olduğunu görürüm. Koç düzenli, intizamlı, iş hayatında başarılı, ama anlaşması zordur. Mesela benim yükselen burcum Koç. Yani Boğa'ya Koç. Herkesle anlaşamam ben. Çünkü yükselen çok etkiler bunu. Anlatabiliyor muyum? Anlaşamam, mümkün değil. Kavgayı da severim. Kaosu severim. Tartışmayı severim ama yerinde severim. Yani şimdi sen bana mesela kabul edin, yani olmayan bir şeyi kabul ettirmeye çalışırsan ben onu seni seviyorum diye kabul etmem. Eğer o gerçekten yanlışsa o yanlışın arkasında dururum ben. Derim ki sen yanlış söylüyorsun. Şu anda yandaş konuştun. Olmaz. Bu böyle olmalı derim. İşte o yüzden de pek sevmezler. Yani bazı insanlar sevmezler. Bunu ben çünkü insan ayırt etmeden yapıyorum. İsterse dünya starı olsun. Benim arkadaşlarımın içinde bunlar da Peki, var. Hepsi de karakterimi çok iyi bilirler. O peki yüzden bir şey Koç soracağım. tehlikedir. Bir şey soracağım. Bu içinde bulunduğumuz aylar hangi burç için hayırlı, daha böyle her Evet. istediği Bugün olacak? çalıştım. Hangi burç? Efendim? Bugün çalıştım. Çalıştığım konuyu sordun gerçekten. Çünkü sabah çok erken kalkıyorum. Saat 6 sularında kalkar kalkmaz hemen önce bir astrolojiyle ilgili. Ne, Bütün köpekler mi Türkiye'de. uyandırıyor? Erken kalkıyorsun. Beni tarçın Ay, uyandırıyor. köpekler benden sonra uyanıyor. Ben ezan okunduğunda kalkıyorum. Bazı şeylerden dolayı. Bir tevekkül ettiğimi söylemiştim daha önce. Allah kabul etsin. Peki Teşekkür uyandın. ederim. Hani çok Uyandın. özür diliyorum. Yayın sırasında böyle makyaj yapıyorum. Size saygısızlık olmasın diye. Mesela bakın, tırnaklarımda çoğu zaman oje de yoktur yani. Çünkü dediğim gibi her şey Bilal abicim, dünyada enerji, tevekkül, dua, ibadet. Her şeyin başı bu. Anlatabiliyor muyum? Bu evrenin, bir kainatın bir yaratıcısı var. Resulallah. Her şeyi ondan isteyeceğiz. Ondan istediğimiz zaman Çok hiçbir doğru. şey kötü olmaz. Amenna. Peki Evet. hangi burçlar için Heh, bu içinde onu bulunduğumuz anlatıyorum. aylar hayırlı? Şimdi bakın, 26 Haziran tarihinde Dolunay var. Beni etkiler ama aynı tarihte bir retro var. Merkür retrosu geliyor. Ya İkisinin bir arada olması bıktık bazı bu burçlara retrolardan. yaramayacak. Ama bu Bıktık retro. ayın. Bıktık retrolardan ya. Bıkmadın canım, daha yeni geliyor retro. Nereden bıktın? 3 ay önce, 2 ay önce vardı retro. Gitmişti Vardı o. evet. Şimdi Vardı. tabii. Şimdi 26'sında gelecek olan retro özellikle tabii ki balıkları, kovaları ve yayları etkileyecek. Ama bu arada boğa burcu varsa aranızda parasal anlamda yüksek bir çıkış yapacaksınız. Eğer gerçekten varsa hayatınızda biri, evlenmeye de karar verdiyseniz yarım kalan işleriniz, söz, nişan gibi yarıda kalan olaylarınızın tamamlanması için ideal bir zaman dilimi olacak. Boğalar Hangi çok. hangi hangi aylar, hangi günler ideal olacak? Bir de Haziran
Başladı zaten. Haziran'da işte başladı. Yeni ay zamanında başladı. Yani 13 ile 16 arasında yüksek bir frekansta bir enerji geldi boğalara. Boğalar kendilerini yenilediler. Özgüvenleri arttı. Huzur dolu insanlarla birlikteler. Hayatlarındaki kötü ve olumsuz insanların hepsini inan uzaklaştırdılar. Atmak değil, kavga değil, kaos değil ama sonuçta onları uzaklaştırdılar hayatlarından. Yeni Teraziye bir bir şey sayfa var mı? açıyorlar hayat. He? Teraziye bir şey var mı? Tabii ki ortak mesela boğayla terazinin e, e, ortak gezegeni Venüs biliyorsun. Güzellik burcu. Yani tabii ki var. Terazi burcu bir defa dengelidir. En sevdiğim burçtur terazi. Kim var terazi? Yo, merak ettim. Bu yani bu söylediğin Terazilerin süreçte. bu aralar tatil programları var Bilal abi. Çok tatillere gidecekler ama teraziler çok kötü enerjilere maruz kalıyorlar etrafındaki insanlara. Çünkü gezegen Venüs şanslı Jüpiter'le bir araya geldiği zaman onlarda yüksek bir şey yaratıyor ve insanların gözüne çarpan bir enerjiyle birlikte bir anda nazara gelip yıkılıyorlar. Onun için dikkat etsinler. Bir allı pullu taşlı pullu bir şeyler giymesinler. Ne bileyim hayatlarına dikkat etsinler. Gittikleri yerlere, mekanlara, arkadaşlarına bile dikkat etsinler. Bindiği arabaya, evine aldığı eşyaya çok fazla şatafatın, çok fazla gösterişin çok da bir anlamı yok. Sonuç Yengeç, itibariyle gittiğimiz yer yengeç, belli. yengeç için Yengeç ne burcu, diyeceksin? yengeç evcimen, Bu süreçte, aileci, bu genelde süreçte, bu bu süreçte. süreçte evet. Bu süreçte yengeçlerin sağlık durumuyla ilgili sıkıntıları var. Bunların ameliyat kararlarını biraz tabii ki o retro gelmeden karar vermeleri lazım. Retro tarihine kadar eğer çok böyle zor bir ameliyat değilse ameliyatlarını başarıyla olabilir yani yaptırabilirler. Yengeçlerin parasal anlamda borçları var, kredi ödemeleri var, zorlanmaları var. İnsanlarla iletişim kopuklukları var bu aralar. Kabuklarına sıyrılmış ve kendi hallerindeler. O yüzden yengeçlerle alakalı da parasal anlamda dikkat etsinler, müsriflikten kaçınsınlar diyorum. O kadar. Israrla koçu soruyorlar sana. Koç Ama burcu az önce söyledim koçu, kısaca koordinatörler, genel müdürler. Bakın bunlar zeka olarak yüksek yerlerde olan insanın hata koçlar. yapma riski çok fazla olmaz. Dolayısıyla koçlar inatçı, bir o kadar akıllı, bir o kadar da tutkuyla bağlanırlar aşka. Genelde biliyor musunuz tek eşlidirler. Koç böyle tutkulu bir şekilde aşık olur. Hiç kopam ama koç için önemli olan şey güvendir, sadakattir, huzurdur, evidir, Aşktan, yatağıdır, aşktan çekilsinler yastığıdır. mi? Aşktan çekilsinler mi yoksa karşılarına çıkan birisine aşık olmak arzusu ortamı olursa gönül rahatlığıyla aşık olsunlar mı? Bunu merak ediyorlar. Şu Vallahi gönül süreçte. rahatlığıyla aşk yaşayabilirler. Evet doğrudur. Çünkü koçlar Bilal abicim 2 seneden beri büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu yalan değil. Yani çok danışanım beni aradığında sözler, nişanlar atıldı, evlilikten dönenler oldu. Bakın boşanma değil, evlilikten dönenler oldu. Kötü bir süreç geçirdiler 2 seneden beri. Dolayısıyla bununla ilgili de sıkıntılar yaşadılar. Ama koçlar yalnız başına, tek başına bir orduyum derler her zaman. O yüzden dolayı da gerçekten çok önemlidirler benim için de. Koç burcu dostluklara, arkadaşlıklara önem verir ama bu dönemde retro zamanına kadar arkadaşlarıyla da bir kırgınlık yaşayabilir ama çok da fazla ciddiye almasın. 26 Haziran'dan sonrası önemli. 26 Haziran sonrası hayatlarında büyük bir değişiklik olacak. Tatillere, turlara gidecekler. Yeni insanlarla tanışacaklar. Kaderin, Oo, kısmetin, aşkın, eşin nereden çıkacağı oo, belli mi olur ya? ATM'ye gidersin oo. para yatırmaya, ATM'de tanışırsın. Yani koç, balık dikkat etsinler bu aya. Benim için bu ikisiyle ilgili çalışma yapıyorum bu ay. Çok önemli. Bu arada Leyla ablacığım hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Aslanı söyledim zaten. Bilal abinin burcunu anlatmama gerek yok. Bilal abi zaman zaman inişli çıkışlıdır. Agresiftir ama onun kalbi öyle bir melektir ki lokum gibidir o. Onun Teşekkür, böyle tabii kızdığını, öfkelendiğini, bazı şeylere sinirlendiğini hiç bakmayın. Bilal abi teşekkür candır. ederim. Tabii Sen, öyle. Öylesin Bilal abicim. Öylesin. sen de Kalp öyle. kırmayı sevmiyorsun ve ben sende bir şey hissettim. Bir konuyla ilgili onu sonra anlatacağım. Burada anlatamam. Ee, Bir insana bir karar veriyorsun. Sonra yarım saat sonra o kararınla ilgili mesela olumsuz bir şey söyledin. Arayıp sanki onunla ilgili hata yaptım, yanlış yaptım, nasıl yaptım, niçin bu böyle oldu diye kendi kendini eleştirip kendi kendinin bunu muhakemesini yapıp bana gerçekten dönüp diyorsun ki yok öyle olmasın boş ver yine böyle olsun diyorsun.
Hatırladım. Evet, 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 canım, Yumuşak bir canım, yüreğin var, merhametin çok yüksek. canımsın. Sen de öylesin. Sen Teşekkür de öylesin. ederim. Teşekkür ederim Leyla ablacığım. Sağ ol, var ol. Alpçiğime de selamlar. Şimdi bu sigara sağlığa çok zararlı bir şey. Hepimiz biliyoruz. Günde ülkemizde 300'den fazla kişi sigara kaynaklı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Yılda 100 binden fazla kişi. Bütün dünya sigarayla mücadele ediyor. İşte sigarayı az içmesi için insanların tedbirler alıyorlar. Orada içmeyin, burada içmeyin. Evde bile, Amerika'da bazı eyaletlerde kendi evinde bile yasak. Aile fertlerinden biri şikayet edilirse bayağı kodese tıkılıyorsun. Evinin balkonunda içemiyorsun filan. İşte otel lobileri yasak. Şu bir sürü yer. Şimdi böyleyken durum, Cem Yılmaz bugün bir paylaşım yaptı. 6 milyon takipçili Instagram hesabında dün bir paylaşım yaptı. Bugün değil, dün yaptı. Elinde sigarayla bir sinema filmi karakterini, yani herhalde kendi filminde Gora 4'te bir karakter, böyle elinde sigarayla filan, Cem Yılmaz, bildiğimiz Cem Yılmaz. Yani bunlara gerek var mı ya? Ki Cem Yılmaz yılların oyuncusu, çok iyi biliyor ki sinema filmlerinde sigarayı bulurluyorlar. Yoksa Rütük ceza yazıyor. Yani Bilal abicim, bir defa şöyle söylemek istiyorum. Lafınızı balla böldüm. Bu arada Meral ablacığım hoş geldin, canım ablacığım benim. Şarköy'den Meral abla da bizi sürekli takip ediyor. Her yayınımızda hep burada. Benle olmak hoş zorunda geldin. değil. Onur'u da çok sever. Arzu'yu da çok sever. Sizi de çok sever. Sağ ol. Meral ablacığım, öpüyorum. Şimdi sigara sağlığa zararlıdır. Aslında biz buna tütün malzemeleri diyoruz. Hatta Rütük'ten de zaten bir yasağı çıkmış. Bunu böyle ismiyle söylemenin, özür diliyorum ben de bu arada. Uzun zamandır ekranlarda olmadığım için tabii Rütük kurallarını da çiğnemiş oldum. Şöyle Estağfurullah. söyleyeyim. Şimdi bu eline alıp da reklam yapması aslında genç, yine dünkü konunun başka bir versiyonu bu da. Genç nesili sanki böyle özendirmek. İşte bunların caydırıcılığı, bakın Amerika'da, yurt dışında, İngiltere'de çok önemli. Mesela burada satılan, atıyorum, 1 liralık şey İngiltere'de 5. Atıyorum 1 poundsa burada 5 sterlin orada gibi. Çok yüksek. Neden? Caydırıcı olduğundan dolayı. Ama bence bu, yani bunun insanlara özendirilecek yahut da bir keyif malzemesi olarak şovunu yapılacak bir durum söz konusu değil. Onu söylemek istiyorum. Yanlış yapmış. Hele ki Boğaziçi'li o. Çok kültürlü, çok elit. Biliyorsunuz bana bile ağır geliyor. Ben bile, düşünün ki Cem Yılmaz'ın esprilerini anlamakta her zaman söylerim, güçlük çekerim. Ama tabii ki Cem gibi bir kültürlü bir çocuk acaba ne yapmak istedi de, burada da acaba bir mesajı mı vardı? Bir nüans mı vardı? Ne vardı? Yok, Burada bilemiyorum. Bir şey vardır. yok, Cem boş yere yok, yapmamıştır bu. yok canım. Kendi orada Evet, kendi yazdığı karakteri orada böyle böyle bir adam, anladın mı? Onu orada resmetmiş. Kendi elinde sigarayla bir karakter üzerinden bir paylaşım yapıyor. Herhalde Gora 4'te izleyeceğiz o karakteri, ama o elindeki sigarayı Gora 4'te mesela gösterirse dünyanın parasını ceza olarak öder Kültür Bakanlığı'na. Sigara filan sinema filmlerinde, dizilerde gösterilmesi, alkol keza, yani yasaklı maddeyi söylemiyorum bile. Çünkü rol model. Rol modellerin peşinde gençler, o ne yapıyorsa onu yapmak ister. O nasıl giyiniyor, o hangi markayı kullanıyor. Çocuklar, gençler. Aa, bak o sigara içiyor. Anne bana kızıyordun. Bak Cem Yılmaz. Gülüyorsun, tabii, kahkaha tabii, atıyorsun tabii. onu izlerken. Örnek, kötü Yapmaması örnek. lazım. Düşünmesi lazım, yapmaması lazım. Bunu kimse, hiçbir magazinci konuşmaz, paylaşmaz. Ben burada e, hatırlatmak istedim, konuşmak istedim. Peki bunu böyle kapatalım. Sevimsiz konu çünkü. E, Çok fazla konuşmaya gerek yok. Mesaj anlaşıldı. Pera dizisi nerede ya? Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisini Disney Plus niye başlatmıyorsun? İnsanları fıtık ediyorsunuz kardeşim ya. Pera dizisi, herkes, bir sene oldu neredeyse çekimler tamamlananı. Temmuz'un ortasında başlamıştı geçen sene. Bir sene olacak. Pera dizisi, bana da yazıyorlar Afra Saraçoğlu hayranları. Bilal abi, bu konuyu ne olur gündeme getir ki Pera dizisini artık izleyebilelim. Disney Plus yayınlasın diye. Yani Abi dizisi de bitti. Afra ekranda da değil artık. Rahatlıkla oynatabilirsiniz. Ama henüz bir yayın tarihi yok. Pera dizisi
Sen merak etmiyor musun Afra Saraçoğlu'nun dijitalde yayınlanacak dizisini? Merak etmez olur muyum? Ben Afra'nın her şeyini merak ediyorum. Yani bu nasıl bir soru Bilal abi? Ya bazen Biliyorsun ama her şeyini bazen ben merak seni ediyorum anlayamıyorum. yani. Bazen Şimdi sen bazen de öyle bir soru sordun bazen ki anlıyorum ama seni ben bazen hakikaten anlayamıyorum. Afram'ı neden? Afram'ı destekliyor musun? Desteklemiyor musun? Poyraz'la Destekliyorum tabii ki. tamam da Destekliyorum. mesela Poyraz'ı da inkar ediyorsun Poyraz'la ilişkisini. Ama ne olacak? Ne istiyorsun? Yani Poyraz'la Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi e, Ayrılsınlar istiyorum. Varsa böyle bir şey. ne istiyorsun? Kötü demeyin bana. Çünkü verilen bir emek var daha önceki ilişkide. Dolayısıyla bu ilişkinin emeğiyle birlikte yeni bir ilişkiye zaten o enerjinin inan ki %4'ünü veremez. Arabada gezdi, görüldü diye yahut da arabada bir arada diye ya da tatilde objektiflere yakalandı diye böyle Afra ile ilişkisi varmış gibi gösteren gazetecilere de buradan selam olsun. Ama yakında haberini duyarsınız. Hem de çok da güzel bir şekilde duyarsınız. Ben onların ilişkilerinin belli bir zaman sonra biteceğine, ilişki demiyorum ya zaten arkadaşlıklarının biteceğine inanıyorum. Çünkü bu kadar insanın enerjisi, kötü enerjisiyle, bakın şu anda bile ben konuşuyorum, beyinsel kuantumla yaydığım bir kötü bir frekans var. Bu frekans zaten bu ilişkiye bulaştığında o ilişkiden hiç hayır bekleme. Banu Kabaş hoş geldin moderatörüm Banu Kabaş. Ee, peki arkadaşlar beğen yaparsanız mutlu oluruz. Sonra unutuyorsunuz biz hatırlatalım. Eğer beğeniyorsanız İpek Canbulat'ın yorumlarını ben İpek'in yorumlarını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim bu arada. Pera dizisini hadi ben de bekliyorum. Ne Saçlarını zaman? da, saçlarını da çok beğeniyorum. İpek saçlarında Efendim? şampuanı kullanıyorsun. Kulağıma söyle reklam olmaz. Bu ışıl Hayır, ışıl onu parlıyor. senin söylemen lazım. Sen söyleyeceksin onu. Işıl ışıl parlıyor. Ben bilemem ki kadın şampuandan anlamam. Şimdi ben isim versem reklama girer ama zaten burada değil o şampuan Amerika'da. Öyle mi? Amerika'da. Hayır ben şampuan yapmıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak şimdi bütün kadınlara da buradan söyleyeyim. Hadi Şimdi bir bakalım. set aldım ben. Şampuanı, serumu bir şey isim vermiyorum. Reklam değil zaten bulamazsınız da burada. İnternette var mı bilmiyorum. Amerika'dan getirtiyorum ben de arkadaşıma. Şimdi önce bir şampuanı var yıkıyorum. Yıkadıkta ama normal bir şampuan değil. Allah'ım bütün ev kokuyor. Orkide kokuyor. Orkide. Ne İnanamazsın. Orkide diyorsun kokuyor. sen ya? Vallahi. Ne Orkide diyorsun kokuyor sen? bütün ev. Diyor ki Kaan ya diyor duştan çıktın ya diyor ne olur ben ay dedim deli misin sen ben buna kaç dolar para verdim kullanamazsın bunu sen dedim. Orkide kokuyor ondan sonra da serumla bakım kremi var bakım kremini şöyle bir avuç alıyorum içine de serumu fıs fıs yapıyorum bütün saçıma yediriyorum böyle var ya yılan gibi oluyor saçlarım bak gördün mü mükemmel. Evet, evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Evet Yani çok beğendim valla. Yılların kuaförü vardır bilirsin. Etiler'de Sadık abi. Sadık Eskiden bilmez giderdim mi? ona. Sadık'ın Ya çok zeytinli, genç zeytinli, kıldığımdan beri 30 zeytin, yıl gittim. zeytinini hatırlar mısın sen? Sadık'ın Ay, zeytin diye ay bir sus şey vardı. sus. Hatırlar Öldü mısın? Zeytin. Öldü. Öldü, biliyorum biliyorum öldü zeytin. Sen nereden biliyorsun Zeytin'i Bilal abi? Bilmez miyim? Sen Sadık peki şeyi Sadık biliyor musun? Biliyorsun Bülent Hanım Sadık'a gittiği zaman köpeğini asla içeri alma dermiş. he, Getirme dermiş köpeğini. Ondan sonra Sadık anlatmıştı bana. Zeytin'i anlatmıştı. Bir tek Bülent Hanım'a kızmıyor köpeğiyle ilgili. Yoksa normalde inan müşterileri kovar yani. Onun için para pulu önemli değildir Sadık Bekar için. değildir. Sadık benim çok eski dostum. Benim çok 38 eski. sene oldu. Gelin başımı o yaptı. Bir daha gelin başımı o yaptı. Artık bir daha gelmeyeyim Sadık abi. Dedim ki Sadık abi ya sana bir hal olursa biz ne yaparız? Hangi bir kuaföre gideceğiz de saçımıza kaynak yaptıracağız? Allah korusun. Yo 30 bak kaç sene oldu? 86 84 senesinden beri 42 sene oldu Sadık'la dostluğumuz. 42 sene Ha. çok eski arkadaşım. Peki şimdi Maviş Kız Kara Çocuk. Maviş Kız Kara Çocuk ile mutlu olabilir mi? Hadi bakalım bu bulmacayı çözün. Bu Ay ne olur. şifreyi çözün. Maviş. Maviş Kız Kara Çocuk ile mutlu olabilir mi? Hadi bakalım. İpek'e Maviş de kız. soruyorum. Sizlere de Ay çok soruyorum. enteresan. Şoklardayım. Nedir bu? Bu bilmece bulmaca. Maviş Teşekkür Kız ederim Kara Meral ablacığım. Çocuk ile Sağ ol mutlu canım. olabilir mi? Kimler bunlar kimler?
Sıla Deveci çok isteriz diyor. Maviş kız kara çocuk ile mutlu olabilir mi? Şimdi maviş kızlar çok da kara çocuk az aktörlerde. Yani kara çocuk çok az. Maviş kız. Çok enteresan. Hakikaten tam bir bilmece yani. Şeye benzedi bu. En dakika dukka şukka da bukkaya benzedi. O ne ya? Bilmiyor musun onu? Aa, eskilerin bu anneannem döneminden. Süreyya Diker diyor ki özel abonem İpek Hanım çok teşekkür ederim. Benim oğlum Amerika'da doktor. Ondan isteyeyim bu şampuanı diyor. Seti Siz seti. Buradakiler peki, sahte Çin'den geliyormuş. O yüzden peki, Amerika'dan getirttirdim ben. Mükemmel. Olmaz böyle bir şey. Herkes soruyor. İpek diyorlar saçını neyle tarıyorsun? Neyle yıkıyorsun? Ne kullanıyorsun ışıl ışıl? Ki bu saç sarıydı daha önce. Koyu oldu. Bir daha röfle yaptırdım. Ya bu kadar işleme zor yani. evet, İpek'in saçlarını konuşacağız, daha da konuşacağız. Maviş kız kara çocuk ile mutlu olabilir mi? Bulmacaya cevaplar geliyor. Bulmacaya cevaplar geliyor. Şu anda 2 seçenekli cevaplar geliyor. 3'e çıktı. 3'e çıktı. Mert Hilal diyorlar. Afra ile Mert diyorlar. Afra ile Poyraz diyen var. Peki başka Afra ve Poyraz'dan bahsediyorsun Bilal Bey. Afra Maviş, Poyraz Kara Çocuk. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'yu da yazıyorlar. Peki kim olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Maviş kız ve kara çocuk yakıştırması kimler için, hangi çift için yapılıyor? Bunu söylüyorum. Bu cevaba hazır mısınız? Bu Kim çok cevaba kayda değer birisi mi? bu cevaba hazır mısınız? İpek Can Bulat neyin ne olduğunu hepimizden iyi bilir. Onun için şöyle yapması İpek'in yeterli. Cevabı tam buldu. Çok merak ettim. Çoktan İnan buldu. meraktan çatlıyorum. Evet. Nedir bu? Afra Saraçoğlu, Maviş Kız, Poyraz Ya Yoslaoğlu, Bilal Kara abi ya. Çocuk. Of. Mutlu olabilir mi? Hadi bakalım cevap ver. Mutlu olabilir mi? Afra Hayır Saraçoğlu, Poyraz da olamayacaklar. mutlu olabilir mi? Aa, olamayacak. Olamayacak mı? Ben onların haritalarına da baktım olamayacak. Mert'le mutlu olduğu kadar olamayacak. Çünkü Mert'in dilinden ancak ve ancak Afra'nın da dilinden Mert anlıyordu. Ama maalesef bu çocukta aynı enerjiyi bulamadım bir. İkincisi de frekanslar çok farklı. Yıldızları çok başka yerlerde. İkisinin de baktığımda o kadar şeyler ki yani mesela Afra bir ateş grubundan. Dolayısıyla Yapar. çok fazla sinirlendiği zaman içine atabilen, içinde böyle tutabilen bir karaktere sahip. Çok biriktiren ve çok sabırlı bir kız Afra. Bak Afra çok sabırlı bir kız. Sabretti. Çoğu şeye sabretti. İnsanlar hata da yapabilirler. Poyraz'la da birlikte olabilir, sevgili de olabilir. Bu demek değildir ki kardeşim. İlla bir sevgili olduğun insanla yuvayı kuracaksın, evleneceksin diye bir şey söz konusu değil. Şimdi Afra Mert'le de yola çıkarken zaten evlilik için çıkmadı ama yaşanmış çok kaliteli bir aşk vardı. Bir aşk kokuyordu ilişkide. Ama bunda baktığım zaman ben o enerjiyi yakalayamadım. Ya gelin benle bu konuda da iddiaya girin altına da imzamı atarım. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Yani Allah yanıltmasın. Hiçbir enerjimde, hiçbir çalışmamda, mesleki hayatımda, hislerimde, altıncı hissimde ya da yıldızname bakımında ya da tarotta yaptığım yorumların hiçbirisine yanılmadım. Asla yanılmadım. Ve ben bunda da yanılmıyorum. Ve onun adı ilişki değil. Bu bir arkadaşlıktı başlayan. Tabii ki insanlar böyle dediler. Afra yorum bile yapmadı farkındaysanız. Mert'e de gönderme yapıyor. Akıl, fikir hala orada. Evet, Süreyya Diker özel abonem diyor ki Afra inşallah Mert'le mutlu olur diyor. Süreyya Hanım size katılmamak mümkün değil. Ay Sema diyor ki Arzucuğum hoş geldin. Canım Arzu Altıntaş gelmiş. Arzu nerelerdesin Ay Arzucuğum? ay Arzucuğum benim. Ah Arzu. Sevgili Arzu ve yarın yayınımız var. Arzucuğum yarın yapabilecek miyiz? Arzu biraz rahatsızdı. Geçmiş olsun Arzu. Hoş olsun Arzucuğum canım benim. Bana bak Nazar diyor ki değmiş. Arzu bana da diyor bir yıldızname bakmadın diyor. Arzu diyor Nazar. kumralla yapabilecek mi diyor. Ne demek bu Arzu? Kumral ne?
Mutlu Nazar, olabilir mi diyor. Arzu gibi güzel bir partnerim olduğu için ve İpek gibi çok böyle alımlı bir Teşekkür partnerim ederim. Teşekkür çok ederim. Yok şanslıyım. estağfurullah. Yani Olur mu öyle şey? yani Arzu, İpek'in saçlarını konuştuk demin. Sonra anlatırım sana. Böyle bir saç yok. Baksana nasıl parıldıyor. Ya Arzu ama anlat. onu kullanacaksınız. Hani böyle dümdüz bak inan onu kullanın. Kullandığınız zaman ama tabii dediğim gibi Amerika'da tanıdığınız varsa falan hissettirebilirsiniz. Böyle saçlar var ya harika böyle of dalga dalga yılan gibi oluyor. Hiç Arzu kuaföre falan Altıntaş. gitmenize gerek yok. Benim kuaförüm geldi ama röfle için geldi. Fön için gelmedi. Arzu Altıntaş diyor ki İpek'in saçlarının güzelliğinden zor dinliyorum yayını diyor. Ya Arzu Arzu yerim seni ya. Of, ben de onun saçlarına hastayım. Yani ben yapamıyorum yanıyor işte. Arzu yaptı ya sarı bir şeyler yapmış karaveller. Vallahi bayılıyorum saçlarına Arzucuğum. Arzu harika yapıyor o işleri. Nelly de Gramajo, Nelly de Manzil, Beni de Nelly Manzano. Manzano değil. Bu arkadaşımız özel abonem olan değil. Nelly de Gramajo Arjantin'den yazıyor. Sana yazıyor. Astroloji ile ilgili bir şeyler yazdı. Nelly de Again Please o yazdıklarını tekrar bir yollasana. Tekrar en son yolladığın astroloji ile ilgili. Peki bir onları okusun İpek. Ben Sema okurum benim özelime de gönderebilir. Can you send DM please? astrolojiye bak yazıyor. Astrolojiye göre Mert ve Afra'nın bağlantıları devam edecek diyor. Demin yazdıklarını da yolla. Demin de bir Evet şey yazdım. astroloji öyle diyor Bilal abi. Sordun bana yorumumu yaptım. Belki de hoşuna gitmedi bu yorum bilmiyorum. Çünkü benim yaptığım yorum açık konuşmak gerekirse senin biraz fikirlerinle ters Hayır anlamda efendim. olabilir. Niye hoşuma gitmesin? Sen küçüldün yalnız. Biraz yukarı çık. Ama Küçül. mecburum ne Sayfa oldu biliyor musun? ne oldu? Şarjım bitti. Şarjım bir anda bitti. Ben de Aa, anlayamadım ne oldu. Vallahi bitti. Bitince şey taktım. küçülüyorsun. Bitince küçülüyorsun. Peki Evet. anlatsana ne gördün? Ne gördün İpek Afra ile Mert'le ilgili? Lütfen anlat. İnanılmaz derecede büyük bir aşk devam ediyor gizli gizli ve kafalarındaki soru işaretleri ve Olmaz. Afra yani hem öyle yapmaz. Yapmaz Afra. Hem Poyraz'la hem hayır Mert'le bak yapmaz. Afra Bak dün tanıyorum. gönderme Bak, yaptı bu ama dikkat söylediğine eder misin? katılmam. Gönderme Hayır. yaptı dün. Gizli gizli devam ediyor dedin ya. O zaman Poyraz'dan ayrılması lazım. Teşekkür ederim. Ay Mert'e Ersin döndüyse abla Londra'dan. Ha. Londra'ya merhaba. Mert'e döndüyse Afra Poyraz'dan ayrılması lazım. Hem Poyraz hem Mert. Afra öyle bir kız değil hayatım. Toparla ne dediğini anlamadım tam burada. Ben mi yanlış anladım? Daha çok sinirlendirmek istiyorum seni bu Ama konuda. yapma ya. Yapma beni sinirlendirme ama ya. Afra ile Poyraz Evet. ayrılacaklar. Duyacaksın Ne magazinlerden. olacak? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür Afra'yı gün. Bir üzme. gün duyacaksın. Afra üzülmesin. Ayrılsınlar ama Afra üzülmesin. Afra Mert'e de niye üzülsün canım? Tabii ki de üzülmesin Afra. Afra'nın üzülmesi beni mutlu etmez ki. Afra Anladın terk mı? edecek. O zaman Afra mı terk edecek Poyraz'ı? Öyle mi anlamamız lazım? Arzu. Hayır, Afra terk etmeyecek. İlişki kendiliğinden bitecek. Bizim enerjilerimizle bitecek. Onların sayesinde olmayacak bu. Anladın mı? Bak şimdi onlar birbirinden soğuyup tartışıp ilişki zedelendi diye değil. Bizim Afra Evet. ile Mert'i yakıştırmamızdan dolayı yaptığımız bu yüksek frekanstaki pozitif enerji o tarafa Poyraz'la ilgili negatif olarak yansıyıp bu ilişki bir noktada bitecek. Bu Bak ilişki bitecek. İpek Arzu dedi diyor ki derse imzamı da atarım. Bitecek bu ilişki. Arzu diyor ki İpek'in şarjı bitti diyor. Hadi bakalım ilişki bitecek derken Hayır senin öyle şarjın demiyor. Öyle Arzu demiyor. Saçın dedi. çok güzel oldu dedim. Nazara geldi diyor. Şarj bitti diyor. Ha, onun için küçüldün demin. Ben anlamadım onu ya. Anlamadım. Lidya Ay. Lidya geldi seni alkışlıyor Lidya. Lidya seni alkışlıyor. Yani bizim bunu istemememiz, Poyraz'la ilişkisi olmasını istemememiz yüzünden negatif enerji o ilişkiyi bozacak mı dedin? Doğrusu bu Evet, mu? onların ilişkisi kışı bulmaz. Ben tekrar söylüyorum. Bunun da altını çiz. Hatta bunu lütfen kesitini al ve kayıt et bu konuşmalarımı rica ediyorum. Kışı bulmaz, ayrılık olur. Ama tabii ki ama bakın bunda Mert'le olacak diye bir şey söyleyemem. Öyle bir şey uyduramam yani ama kesin ve kesin
Bu ilişki bir noktada bittiğinde zaten beyninde ve bilinçaltında Mert. Mert'in de bilinçaltında Afra olduğu için olmaz, mümkün değil. Yok işte manifesten Hilal. Hayır, onu da öğrendim, araştırdım dün. Bütün gün araştırdım. Evet. Kesinlikle Hilal'le hiçbir ilişkisi yok. Hilal'in hayatında gerçekten birisi varmış ama Hilal bunu söylemek ve bunu da basına açıklamak istemiyor. O yüzden insanların ilişkilerine böyle iftiralar, pislikler atmakla kendiniz küçülüyorsunuz. Bunları yapanlara söylüyorum. Böyle bir şey yok. Mert'in hayatında şu an kimse yok. Mert özgür birisi. Her gece gezer, eğlenir. Özgür bir çocuk yani. Özgür ruhlu bir çocuk. Yani birisine ait değil. Ama dilediği gibi Dilediği bir gibi hayat delikanlı olarak yaşayabilir zaten. Ayrılmışlar yaşayabilir. yani. İstediğini yapabilir. Nasıl Afra yapıyorsa bu Mert'in de hakkı olmalı yani. Bilal abiciğim. Ama Evet. tabii ki ben buna ilişki demiyorum. Buna ben bir arkadaşlık başlamış, bir arada görüşmeler, görülmeler, ilişki başlangıcı diyebiliriz. Ama bir ilişkinin olduğunu hissetmiyorum. Ah, o ilişki, o aşk nasıl bir şeydir biliyor musun? Aklını başından alır o aşk. O ah Hiç aşık çekti, ah oldun mu çekti. sen? Ah çekti ya, ah çekti ya. Ya Allah Allah. Ah, Ah çekti, içi gitti. Yani aşk denince kötü oluyorum. Gerçekten insan hayatında bir kere aşık oluyor. Ben inanmıyorum yani bir daha oldum, bir daha oldum. Öyle bir şey yok. Sık sık insanlar aşık olmazlar. O zaman maymun iştahlı denilir ona. Anlatabiliyor muyum? Aşk bir kere, o da başlarda yaşanılandır. seni çok iyi anlıyorum. Peki şimdi sosyal medyada Poyraz'la Afra'nın ilişkisi olduğu artık e, çok çeşitli şekilde ispatlandığı halde sosyal medyada ısrarla Afram etiketleri devam ediyor, hashtagleri devam ediyor. Afra ve Mert'i birlikte paylaşanlar hala çok sayıda var ve onları mutlu bir çift olarak, onlara mutluluk çok yakışıyor diye adeta gerçek olmayan bir şeyi, sanal bir ilişkiyi öne çıkaran, böyle yayan, çoğaltan, öven, metheden bir sürü hesap var. Şimdi Poyraz'la Afra Saraçoğlu hiç istemesek bile o Boğaz'daki araba içindeki görüntüler, işte defalarca Madrid fotoğrafları, Kopenhag fotoğrafları, bir sürü şey senin de bildiğin gibi. Bunlar varken Afran paylaşımlarının hala devam ediyor olması biraz seninle bağlantılı mı? Seni arayıp soruyorlar mı? Sen de onlara sürekli olarak Afram'ın bitmediğini ve günün birinde tekrar canlanacağını mı anlatıyorsun? Bu işin içinde sen de mi varsın? Çünkü söylediklerine çok örtüşüyor yani. Ben başka türlü insanlar nasıl böyle ısrarcı olabiliyorlar? Afram, 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 Afram diye bu ilişkiyi sahipleniyorlar. Binlerce insan sürüklüyorlar. Çünkü Konuş. Afra'nın fanları çok. Evet, tabii ki bana da mesaj geliyor. Vallahi billahi sabahtan akşama kadar Instagram yıkılıyor. Ben sabah 6'da uyanıyorum dedim ya, erkenden. Evet. Daha bismillah diyorum ki ya Meral, bugün de diyorum ya kendi işimle ilgili birisi yazsın. Ya Afra belki 40-50 tane Afra ile alakalı fanları, Afra'yı sevenler, bana yalnız hep Afra ile ilgili geldi. Açık konuşuyorum. Mert'le alakalı hiç mesaj gelmiyor bana. Neden sence? Niye? Çünkü Poyraz var işin içinde, en son Poyraz'la ilgili somut gelişmeler var. O yüzden herhalde. Tamam, var olabilir de eskiden Mert'le alakalı vardı. Şimdi Mert'le ilgili hiç... Hayır, Mertçiler de var. Yani sonuçta bu ilişkiyi onaylamayanlar, Afra'ya kızgın olan bir grup var. Neden Afra Poyraz'la birlikte diye. Ya ayrılmışlar, bitmiş. İsteyen dilediği ilişkiyi yaşayabilir. Kime ne kardeşim yani? Yani bak, diyor ki bir arkadaşımız Sıla Deveci, çok kızıyorum. Afra'yı incitiyorlar, linçliyorlar diyor. Acayip linçliyorlar Afra'yı diyor. Buna hakları yok tabii. Linçleyenler yanlış şey yapıyor. Bak, Lidya Fransa'dan Afram yazıp duruyor. Evet, Lidya bana da yazıyor. Bana da çok yazar o Lydia. I hep love Afram. you so much Lydia. Hep Adriana Maria dos Santos geldi. Bak, merhaba diyor. Dos Santos Meksika'dan mı, Brezilya'dan mı? Dos Santos, where are you from? İnanıyorum ki bu sonbaharda Afram yeniden bir araya gelecek. Zikay yazıyor.
bir dizi projesinde partner olacaklar. Şebnem Keçecioğlu ben de sürekli Onur Bey'e yazıyorum Afram hakkında diyor. Canan erkek yapsa bir şey demezler kıza yükleniyorlar diyor. Canan çok haklısın. Kıza Çok güzel yükleniyorlar. bir konuya değindi Canan Hanım. Gerçekten bunu erkek yapsa bir şey olmuyor. Ama nedense bizim halkımızın arasında böyle bir şey var. Ama bir bayan yaptığı zaman bu mevzu sakız gibi uzadıkça uzuyor. Neden erkek yaptığı zaman bir şey olmuyor da bayan yaptığı zaman oluyor? Niye? Adriana seni çok sevdiğini yazıyor. Beni de seviyormuş ama beni daha az seviyor. Ne zaman ben okuyamadım. Nerede yazdı acaba? Adriana Maria dos Santos. İkinizi de çok Pardon, seviyorum. özür diliyorum, özür dilerim. İkiniz, Moderatörler nerede? Beyefendinin birisi sabahtan beri çok böyle kötü şeyler yazıyor. kim? Neden takip etmiyorsunuz? Moderatör arkadaşlar bir bakın lütfen. Bir Ama bakın. iki de hakaret ediyor yani ve inanılmaz kötü yani. Hemen ona müdahale eder arkadaşlar. Sema Ama diyor demin ki de yazdılar bakın. Meral Hanım da yazdı. Pardon, Leyla abla yazdı. Öner Çakraoğlu 85-96. Ömer Çaklaroğlu. İkinci yazışı. Ömer Evet. Öner. Efendinin ismi Öner. Hayır, birine sabrettim, ikincisine edemeyeceğim. Lütfen bloklar mısınız kendisini? evet bir arkadaş yazdı demin. Dedi ki Afra ile Mert'in ilişkisi Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın ilişkisi gibi efsane olur dedi. Tabii o şeydi. Yeşilçam ilişkisiydi. Bir gönül ilişkisi yoktu onların arasında. Platonik olarak olabilir ama yaşanmış bir aşk hikayesi yoktu Kadir İnanır'la Türkan Şoray arasında. Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir arasında ise yaşanmış bir aşk hikayesi dolu dolu yaşanmış. Hatta özel yayınlarla YouTube'da da e, dizi setinde çekilen çok dolu dolu gerçekten farksız adeta aşk sahneleri vardı. YouTube'da onlar duruyor mu arkadaşlar? YouTube özel e, Yalı Çapkını YouTube özel o videolar duruyor mu YouTube'da? Bilen var mı içinizde? Bayağı sevişme sahneleri Afra ile Mert'in değil mi arkadaşlar? Sıcak sahneler YouTube'a özel çekiliyordu televizyonda gösterilemeyeceği için. O kadar birbirlerine yakınlardı ve ateşlilerdi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir. Hatta bazı arkadaşlar yazıyordu sosyal medyada ya birbirlerine ne kadar sıcaklar ve reji, yönetmen, senaristler, yapım ekibi e, bu sahneleri nasıl çekiyor? Duvardan duvara sevişiyorlar adeta diye. Kusura bakmayın böyle söylediğimi. Sosyal medyada yazılan, ifade edilen o sahnelerin, o dizinin, o bölümlerinin nasıl çarpıcı olduğunu anlatan cümleler. Hepsi duruyor diyor Selvin işi sağlam. Hepsi duruyor. O müthiş bir şeydi. Türkiye'de örneği yok. Türk dizi sektöründe örneği yok. Her Bombaydı. O yerde sezon bir hayır bombaydı. vardır diyor birisi. İnanıyorum. Afran'la ilişkisi bundan sonra daha sağlam temele oturacak. Onlar çok aşıklar. Kolay kolay kopamazlar. Bakın ben de sizinle aynı fikirdeyim. Zaten hemfikirim. Herhangi bir sizden yani zıt bir fikrim ya da sizle alakalı olumsuz bir şey düşünmüyorum. Ben de baştan itibaren İspanya'da yakalandıklarından sonra havalimanında yakalandılar. Sonra arabada bir arada oldukları söylendi. Ama dünkü Afra'nın Mert Ramazan Demir'e işte o bir manifest grubunun şarkısı mıydı o bilmiyorum. Bu işte Hepsi. Aşk diyor sakızı. Hepsi yani grubu. Bilal Hepsi abicim grubu. telefon fiili isimden sildim seni başlayan sakızla alakalı bir şarkıydı. Öyle Aşk sakızı. hatırlıyorum. Evet, aşk sakızı. Ha. Ya burada bir gönderme olduğunu ve bu ilişkinin kesinlikle bence bitse de bir karşı taraftan yani Mert Ramazan'dan bir sinyal beklediğini düşünüyorum ben Afra'nın. Eğer bugün Mert bir adım atsa ve bu ilişki tazelense ve yenilense ne Poyraz kalır ne Karayel kalır ne de Lodos söylemiştim dün de. Yine imzanı attın yayına. O Atarım yani. Aşk Sakızı şarkısının sözlerini tekrar okuyorum. Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e ithafen paylaştığı o Hepsi grubunun şarkısının sözleri böyle arkadaşlar. Seni sildim telefon defterimden.
Adının üstünü hep karaladım. Yüzünü görmekten çok sıkıldım. Nereye gitsem peşimdesin sen. Yoksa sen aşk sakızı mısın? Ayrıldık sana anlatamadım. Kaçtım kaçtım kurtulamadım. Bir türlü silemedin aklından. Bıktırdın düşemedin yakamdan. Aşk sakızı mısın? Nereye gitsem peşimdesin sen. Bıktırdın düşemedin yakamdan. Belki Mert'in bundan haberi yoktu. Bizim sayemizde olmuştur mutlaka. Çünkü bizi yayını Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu da izliyor arkadaşlar. Ve bu aşk sakızı Afra Saraçoğlu'nun göndermesi çok ilginç bir Mert'e çok ilginç bir aslında gider yapmak oldu. Fakat Mert Ramazan Demir o kadar olgun bir insan ki eski sevgilisinden böyle bir gider geldiği halde ve başka çeşitli kendisine uyarılar yapıldığı halde hiç sesini çıkarmıyor. Hiçbir türlü cevap vermiyor. Yazanlara da cevap vermiyor. Poyraz'la ilgili hiçbir soruya da cevap vermiyor. Poyraz'la ilgili gazeteciler de kendisine defalarca hem yazdılar hem mesajlar ulaştırdılar. Hiçbirine Mert cevap vermedi. Hiç yok sayıyor. Afra'yı da yok sayıyor şu anda. Poyraz'ı da yok sayıyor. Bakalım bu işin sonu ne olacak ama sevgili İpek Canbulat'ın, İpek Ünlü Koç'un hangi soyadını söylerseniz ikisiyle Can de Bulat Bilal abicim. Soyadım Can peki, Bulat. peki. İpek Canbulat diyor ki bu işin sonu hayırlı olacak. Afra ile Mert kavuşacak. Yani böyle şiddetli kopmalar olduğu zaman dahi bazı ilişkilerde öyle bir kıvama gelebilir ki ilişki iki taraf birbiriyle kavuşmaktan başka bir yol bulamazlar. O çekerler birbirlerini, o enerjileri birbirlerini çekerler ve hem onlar mutlu olur hem onları sevenleri mutlu ederler. İpek böyle bir şey bekliyor. Yanlış mı söylüyorum? Evet haklısınız Bilal abi ama ben şöyle söyleyeyim. Bazı ilişkiler vardır biliyor musunuz? Ayrılsalar da yıllar geçse de kökleşmiştir artık yani. Hani böyle bir toprağa bir şey gömersin ya, ekersin ama kökleşmiş bir ilişki vardır. Ben Afra ile Mert'le alakalı da aynen bu ilişkiyi görüyorum. Yani kök salmış bir ilişki. Ne kadar denese de, Afra da denese, Mert de denese kesinlikle ikisi gibi bir ilişki ve böyle aşktan doğan bir ilişki ortaya çıkmayacak. Buna emin ol. Bak yazıyorum tekrar. Yani bu Afra ile Mert'in aşkına uygun, nitelikte olan bir aşk. Yine bunlar birilerini bulsalar da flört etseler de gene ikisi gibi olmayacak. Ben çok biliyorum biliyor musun benim danışanlarımdan böyle bana dönüp ya işte İpek Hanım eşimden ayrıldım, eşime aşığım ama eşimin sevgilisi var. Bir bakıyorum 2 ay sonra beni arıyor. Eşim bin pişman oldu eve döndü işte hala daha beni seviyor. Ya da nişanlı olan biri var mesela. Nişanlımdan ayrıldım. Nişanlımın ailesi görücü usulü birisini buldu. İşte olmadı denedik olmadı. Gene işte başkasını buldum. Bunda da mutlu değilim. Nişanlımı istiyorum. Yani eskiye bir şey var. Bakın eski ilişkilerin enerji frekansları yüksek olur. Yeni bulduğunuz aşk ya da yeni bulduğunuz kişide o kök salmış enerjiyi bulamazsın. Sallanır o çiçek böyle. Toprağa göm bir tane bir şey sallanır durur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı da ben yine de söylüyorum. Ya ben bu enerji olarak da Afra ile ikisine baktığım zaman ikisinin de zaten karakteristik yapıları ve enerjileri de çok farklı Bilal abicim. İkisi de hiç birbirine benzemeyen yüzler, benzemeyen karakterler. Yani bir de geçenlerde benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey ya. Hayırdır ya bir erkeğin hesabını bir kadın öder mi ya? Bu hangi çağda yaşıyoruz? Almanya değil ki burası. Stuttgart'ta mıyız? Yani o onun hesabını ödemiş. Bu doğru muydu? Bak bunu da araştırıyorum şu aralar. Afra Poyraz'ın hani o kadar ailesinin maddi durumunun iyi olmasına rağmen neden o zaman Poyraz'ın hesabını ödedi? Ben buna inanmıyorum. Emin misin bu konuda? Çünkü bunu söyleyen sizsiniz Bilal abiciğim. Öyle söylendi. Öyle Bilmiyorum. söyle. Kim söyledi, neye göre, nasıl, doğru mu, değil mi bilemiyorum. Şimdi artık yani öyle şeyler olabiliyor. Bizim şeyimizde yok, geleneğimizde, örf adetimizde öyle bir şey yok ama Batılılarda oluyor biliyorsun. Yo, bizde biz Türk ananeleri, Türk görenekleri
kadar güçlü, kuvvetli ki. İşte Evet. erkeğin de burada ne kadar üstün olduğunu gösteriyor aslında Türk ananeleri. Üstün erkek, eşit diyorlar kadın erkek ama ekonomik anlamda değil. Çünkü genelde baktığınız zaman hiçbir erkek işsiz olmaz. Bütün erkekler çalışıyor evrende. Poyraz, Anlatabiliyor Poyraz muyum? çalışmıyor. Poyraz Şimdi çalışmıyor. ama tamam o az şimdi ama Poyraz çalışmıyor. Ailesi zaten ekonomik özgürlüğü var. Aile zaten zengin. Poyraz'a para veriyorlar mı? Vermiyorlarmış. Onu da öyle duydum. Ama günümüzde erkekler öder hesabı. Çünkü erkek güçlü bir karakterdir. Çalışan, üreten, üretkendir. O yüzden dolayı da kadınlar lütfen Afra'nın yaptığını yapmasınlar. Hesapları da ödemesinler. Kocanız olsa bile ödemeyin hesabı. Canım İpek, çok teşekkür ediyorum. Bir saati Rica ederim. doldurduk. Canım benim. Benim bahçeyi de sulamam lazım. Aynı şeyi ben yapacağım şimdi, inanır mısın? Şimdi Çiçekler ben beni yapacağım. bekliyor. Ama bundan sonraki yayınımız bahçeden olacak. İnşallah Arzu yarın iyileşir. Buradan İnşallah. geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Kocaman öpüyorum Arzu'yu, Onur'u. Hepinize güzel, hayırlı akşamlar, güzel bir hafta sonu temenni ediyorum ve diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Değerli dostlar, değerli izleyenler, bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Magazinin kalbi bu yayında atıyor. Magazin yıkılıyor diye boşuna demiyoruz. İşte duyuyorsunuz, İpek Ünlükoç. Burçlardan girdi. Afra Saraçoğlu'ndan, Poyraz'dan, Mert Ramazan Demir'den çıktı. Magazin gündemini de konuştuk sayılır aşağı yukarı. Her gün yayınımız bu şekilde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın. Demin söylediğiniz yabancı dilde altyazıları da YouTube serbest bıraktığı zaman altyazıları YouTube önce videoyu denetliyor. Bu videoyu denetliyor. Sonra altyazıları serbest bırakıyor. Serbest bıraktığı zaman hemen altyazılar girilecek. Yabancı dilde altyazılar arkadaşlar, şüpheniz olmasın. Her gün zaten yabancı dilde 80 dilde altyazılar ekleniyor videonun altına, yine eklenecek. Çince'den, Japoncadan, artık bildiğiniz bütün dillerde. Sevgiler, görüşmek üzere.